Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte muhteşem bir geri dönüşüm çalışması yapacağız. Artık evimizde, mutfağımızda eskiyen sunum tahtalarımızı, ekmek tahtalarımızı kesinlikle atmıyoruz. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir geri dönüşüm çalışması yapacağız. Hemen zeminimizi oluşturuyoruz, beyaza boyuyoruz. Daha önce de söylemiştim, muhakkak astar çalışmalarımızı yapmadan önce astar yapmalıyız ve ahşap üzerine astar yaparken kesinlikle her yöne boyamalıyız ki boya tüm zemine nüfuz etsin. Hemen tablomuz için küçük bir tablo yapacağız bu sefer eskitme üzerine. Hemen bardaktan saksı yapmayı düşündüm ben ve bardağı keserken saksı için kesinlikle ortasını işaretleyin. Ortasını işaretledikten sonra yarım santim kenara kaydırarak dışarıdan kesin. Bunu neden söylüyorum? Şimdi bardağımızın üzerini keselim. Göstereceğim size neden olduğunu. Bu arada üzerini kesme sebebimiz dil çubuklarını daha rahat yapıştırabilmemiz. Çünkü o geri kıvrılan yer o dil çubuklarını havada bırakıyor. Yarım santim kesme sebebimiz de zemine daha rahat yapıştırabilmemiz. Gördüğünüz gibi içeriye katlıyoruz bunları bir yarım santim kadar. İlerleyen dakikalarda hep birlikte ne kadar kolay yapıştığını göreceksiniz zemin üzerine. Diğer yarısını bir kenara koyalım. Hemen çubuklarımızın boyunu ayarlayalım. 1-1,5 santim kadar yukarıdan pay kalırsa çok güzel oluyor. Ama tabii ki yine yüksekliğini siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bahçe makası ile kestim. Normal makasla da denedim. Aslında hem sert hem ince olduğu için o çubuklar çıtlayabiliyor, yani ayrılabiliyor altından. O yüzden bahçe makası ile ben iyi bir randıman aldım diyebilirim sizlere. Ama tabii ki ince bir testereyle de kesebilirsiniz. Bu arada dil çubuklarının artan küçük parçalarını lütfen atmayın. Onları da ilerleyen çalışmalarımızda muhakkak değerlendireceğiz. Hemen ilk çubuğumuzu yapıştırdık. Çubukları yapıştırırken muhakkak sadece zemine gelecek köşesine silikon sürmeye çalışın. Dışarıdan belli olmasın çünkü bu çubukları boyamayacağız. Bu haliyle, orijinal haliyle kalacak. Her zaman dik yapıştırmaya dikkat edin çünkü bardağın altı dar, üzeri geniş olduğu için bir yelpaze formunda olması gerekiyor. Eğer aynı açıdan düz tutarsanız kesinlikle yamuk olacaktır. Her zaman dik tutmaya çalışın. Yapıştırdığınız yerin hep düz olmasına dikkat edin muhakkak. Harika bir saksı oldu bizim için. Evet, içine çiçeklerimizi hazırlayalım. Ben kuru çiçekler kullanacağım ve doğadan, biraz önce de dediğimiz gibi dönüşüm çalışması olduğu için doğadan bulduğum, sakladığım, topladığım bütün çiçekleri değerlendirmek istedim. Muhakkak yol kenarlarında, parklarda görmüşsünüzdür bu dikenleri. İnanılmaz güzeller. Tabii ki biraz dikkat etmemiz gerekiyor diken olduğu için. Ben topladığım zaman dikenlerini ayıklamıştım daha rahat kullanabilmek için. Bu arada kurudukça biraz isterseniz gördüğünüz zaman birkaç tane de fazla toplayabilirsiniz. Çünkü içindeki o pamukçuklar dökülebiliyor zamanla. Ben 5-6 taneden fazla toplamıştım ama içleri döküldü, 2-3 tanesi kaldı. O yüzden siz de biraz fazla toplayabilirsiniz. Ama döküldükten sonraki hali de çok güzel oluyor. Silikonla büyük çiçekleri önce sabitliyorum kaymamaları için. Bu arada onlar kenarda biraz kurusunlar. Biz eskitme zemin yapabilmemiz için beyaz astarımız kurudu. Benim elimdeki kahverengi biraz koyu olduğu için ben açık bir kahve boya elde edeceğim şu anda. O yüzden biraz beyazla açtım rengini kahverengimin. Daha önceden kullanılmış bir ahşap olduğu için boya biraz daha fazla emiyor. Normal bir ham ahşap gibi değil.
O yüzden boya sürmekten ben çekinmedim. Siz de böyle daha önceden çok kullandığınız bir ahşabı kullanacaksanız emecektir. Emin olun buna ve boyanız daha net olacaktır çok kullandığınız için. Şimdi fırçamızı her yöne değil de aynı yöne sabitleyerek rötuşladık ve budak aparatımızla hemen üzerinden geçiyoruz. Biraz zeminim dalgalı olduğu için açıkçası %100 budak aparatının deseni çıkmadı. Ama tabii ki yine eskitme bir görünüm elde etmeye çalıştım ben. Şu anda da görüyorsunuz hafif bir dalgalı. Ama çalışmamın üzerine eklediğim saksı ile yanına eklediğim hasırla bu hiçbir şekilde belli olmuyor. 10-15 santim silikon sürüp hasırımı sarıyorum. Sararken muhakkak sabit bir şekilde köşeye sabitlerseniz hani dalgalı olmaması için, bir de tabii ki hafif çekerseniz daha iyi olur görünüşü. Sıkıştırarak da yine sabitliyorum. Tamamen ayarladıktan sonra ucuca gelecek şekilde hafif silikon sürerek orayı da sabitliyorum yine eklediğim yeri. Saksımızın üzerine ince bir hasır ipten fiyonk yapacağım. İnanılmaz güzel oldu. Hemen fiyonkumuzun fazlalıklarını da kesip şimdi gördüğünüz gibi içeriye katladığımız yerlerden yapıştıracağız. Çünkü sadece dil çubuklarından sürdüğümüz zaman içerisinde çıkabiliyor ve düşebiliyor. O yüzden böyle içeriye katlayıp bardağa sürerseniz sabitlemeniz çok daha kolay olacak. Bu da benden size küçük bir tüyo olsun. Bu otları ben hep buğday tarlasından böyle buğday toplarken toplamıştım. Orada da çok güzel gözüküyordu. Ve bütün çalışmalarımda kullanırken de iyi ki toplamışım diyorum. Gerçekten çok güzeller. Başaklarla birlikte inanılmaz güzel bir görünüm sağlıyor. Bu çalışmada da renk olarak inanılmaz uygun oldu. Bazılarını uzun, bazılarını kısa tuttuk. Ne kadar yoğunlaştıysa o kadar güzel oldu aslında çalışma içerisinde. İlk başta acaba fazla mı olur diye düşünmüştüm ama ne kadar eklersem çiçekleri o kadar güzel oldu. Evet, gördüğünüz gibi tablomuz hazır. İnanılmaz güzel oldu. Tamamen eskitme temalı. İnanılmaz şık bir tablo oldu. Evet, çalışmamız hazır. Güle güle kullanalım. Geri dönüşüm çalışmasıyla hepimize umarım fikir olmuştur. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.